Arkadaşlar tekrar hepinize selamlar. Gazlarda yeni videoya devam ediyoruz. Kinetik teoriyle devam edeceğiz. Hatırlarsınız geçen videoda su üstünde toplanan gazları anlatmıştık. Şimdi gazlarda kinetik teoriye geçeceğiz. Biraz hastayım. Bundan dolayı sesim kötü geliyor olabilir. Lütfen mazur görün. Şimdi bu noktada şöyle bir durum söz konusu. Biz artık gazlardaki bazı özellikleri yokmuş gibi kabul edeceğiz. Bunun nedeni ne? PV-NRT denklemine baktığınız zaman bu PV-NRT denkleminde bizim 4 tane fiziksel değişkenimiz vardı. Kimdi onlar? Basınç, hacim, madde miktarı ve sıcaklıktı. İşte biz bu 4 değişkenin, 4 fiziksel değişkenin nasıl olduğunu anlamak, gazların atomik düzeyde nasıl davrandığını açıklamak adına 19. yüzyılda Maxwell'in ve Ludwig Boltzmann'ın çalışmalarıyla kinetik teoriyi geliştirmişiz. Kinetik teori gazların gerçekte nasıl davrandığını tam anlamıyla açıklamıyor. Çünkü gerçek gazlarda farklı kabullenişlerimiz var. Kinetik teoride farklı kabullenişlerimiz var. Şimdi kinetik teoriye göre her şeyden önce biz gaz moleküllerinin gerçek hacimlerini bulundukları kabın hacmi yanında ihmal ediyoruz. Yani benim elimde örnek şu an bir tane gaz taneciği olsun. Bu gaz taneciğin şu an odada kapladığı bir hacim var. Fakat ben bunu tamamen odanın hacmi olarak kabul ediyorum. Yani elimdeki gaz taneciğinin hacmi odanın şu an bu odanın içinde olduğu için odanın hacmi olarak kabul ediyorum. Gazın öz hacmini ihmal ediyorum. 1. Bu kinetik teoriye göre ilk durumu. 2. Gaz molekülleri arasında biliyorsunuz mesela Cl2 gazıyla Cl2 gazını aldığınız zaman bunlar apolar taneciklerdir ve aralarında London etkileşimleri vardır. Ama ben buradaki gaz taneciklerinin birbirleri arasındaki etkileşiminin tamamen sıfır kabul ediyorum. Yani yokmuş gibi. İtme, çekme, polar ilişkisi, dipol ilişkisi yokmuş gibi kabul ediyorum. Bu zayıf etkileşimlerin olmadığı kabul edilir. Bu da kinetik teorinin ikinci durumu. 3'e geldiğinde Brown hareketi adı verilen bir hareket var. Daha önce gazların özelliklerinde bahsetmiştim aslında baktığınızda. Brown hareketi şu. Biz gazların gelişi güzel ve rastlantısal hareket ettiğini. Yani burada bir gaz tanesine bakın. Burada gelip yön değiştirip ki bu yön değiştirmenin sebebi başka bir gaz taneciğine ya da kabın çeperine çarpma. Yön değiştirip sonra dediğim gibi rastlantısal ve gelişi güzel hareket ettiğini varsayıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken bir yer var. Farkındaysanız bu hareketlerin tamamı doğrusal. Yani parabolik hareket ya da falsolu hareket diyeyim artık aklınızda kalsın. Gazlar bu hareketleri yapmıyor. Gazlar tamamen doğrusal, gelişigüzel ve rastlantısal hareket ediyor. Brown adlı bir rahip bulmuş bunu. Ondan zaten Brown hareketi deniyor. Ee, Baktığınız zaman bir özellik daha gaz moleküllerinin birbirleriyle ve kap çeperiyle esnek çarpışmalar yaptığı kabul ediliyor. Şimdi burada önemli olan esnek çarpışma. Bu esnek çarpışma nedir? Gaz moleküllerinin esnek çarpışma yapması şöyle düşünülebilir. Elimde bir tane bilardo topu var. En belirgin örnek odur. Elimde başka bir bilardo topu daha var. Buradaki bilardo topum sabit. Fakat buradaki bilardo topum hareketli. Bir V hızıyla buradaki bilardo topu eğer benim ikinci topum birinci topa çarparsa birinci topun hareketinin ne olacağını düşünelim. Birinci top hareket edecektir. Çünkü buradan buraya kinetik enerji transferi olmuştur. Ve bunun sonucunda 2'nin kinetik enerjisi 1'e transfer edilmiştir ve 1 de hareketine de başlamıştır. Peki şöyle bir şey düşünelim. Eğer bu çarpışmada 2'nin hareketini sağlayan kinetik enerjinin tamamı 1'e transfer edilebilir mi? Evet, edilebilir. Böyle bir durumda 1 hareket edecek, 2 de duracaktır. İşte gazlarda böyle bir şey olmuyor. Yani siz iki gaz taneciğinin normal günlük hayatta çarpıştığında, moleküler düzeyde, atomik düzeyde çarpıştığında bu gaz taneciklerinin hareketinin ikisinin de devam ettiğini, momentum ve toplam enerjinin korunduğunu yorumluyorsunuz. Yani gaz tanecikleri enerji ikiye bölüyor gibi düşünebilirsiniz. Birinden birine enerjinin tamamı geçmiyor ve geçmediğinden dolayı diğer gaz taneciği durmuyor. Hareketine devam ediyor. Hangi hareketi yapıyordu? Brown hareketi. Gelelim Graham difüzyon yasasına. İşte burada biz Graham difüzyon yasasında şuna bakıyoruz. Graham difüzyon yasasında gazların hızını ne etkiliyor? Bu hız yavaş, hızlı buna ne etkileyecektir?
Bunları tartışıyoruz. Bir tane formül var. Bu formül önemli. Bu formül üzerinden konuşabiliriz. Şurayı da atlamayayım. Gaz moleküllerinin, bu da çok önemli, öncül olarak ÖSYM sınavında da karşına gelecektir. Şöyle bir durum söz konusu. Gaz moleküllerinin, gazlar farklı da olsa, gazlar eğer aynı sıcaklıktaysa, aynı ortamdaysa, örnek benim elimde şu an hidrojen gazı var. Başka bir kapta da azot gazı olsun. Bu ikisi şu an bu odada aynı sıcaklıkta. O zaman bunların ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir diyorsun. Yani şöyle, eğer gazlar aynı sıcaklıktaysa ortalama kinetik enerji başka bir şeye bakılmaksızın eşit olduğunu kabul edeceksin. Şimdi kinetik teoriyi bir toparlayalım. Gram difüzyon yasasına geçmeden önce. Kinetik teoriye göre 1. Gerçek hacimleri ihmal ediliyor. Var ama ihmal ediliyor. Ne yapıyorum? Kabın hacmini gazın hacmi kabul ediyorum. 2. İtme çekme gerçekte var ama ben yokmuş gibi kabul ediyorum. Zayıf etkileşimlerin olmadığını düşünüyorum. 3. Brown hareketi yapıyorlar. Brown hareketi nasıl bir hareket? Brown hareketi gaz taneciklerinin doğrusal, parabolik değil ve rastlantısal hareketler yaptığını, kabın çeperiyle ve birbirleriyle esnek çarpışmalar yaptığını söylüyor. Esnek çarpışma ne peki? Esnek çarpışmada momentumun, toplam enerjinin korunduğu, çarpışma sonucunda herhangi bir deformasyon, yani parçalanma ya da dediğim gibi hareketini sonlandıracak, bütün kinetik enerjisini transfer edecek bir durum olmadığını söyleyen bir çarpışma türü. Bu arada esnek çarpışmaya, esnek olmayan çarpışmaya da örnek vereyim. Bakın, siz eğer bir arabayla duvara çarparsanız araba hasar görür, araba tamamen durur. İşte burada esnek olmayan çarpışma söz konusudur. Ama iki tane H2O molekülü, bakın oksijen hidrojenleriyle bağlanmış. İki tane H2O molekülü birbiriyle çarpıştığında oksijen bir tarafa, hidrojen bir tarafa gidip parçalanmıyor. İşte biz bu durumda bu çarpışmalara esnek çarpışma diyoruz. Şimdi gelelim Gram difüzyon yasasına. Hemen akılda kalsın. D ne demek? Bizim normal Latincemizde 2 demek. Difüzyon, iki tane gazın birbiri içerisinde hareket etmesidir. Yani bu odada şu an iki tane gaz var. Biri azot, biri oksijen, örnek. Bu iki gaz birbiri içerisinde hareket ediyor. Ben buna difüzyon diyorum. Ama efüzyon, bir gazın boşlukta yayılması. Yani bu odada hiç hava, herhangi bir şey yok. Ben şuradaki kapıdan bir gaz sıktım. Bu gaz bu odanın içerisinde boşlukta hareket ediyorsa buna da bu sefer ben efüzyon diyorum. Değil, lütfen dediğim gibi 2'den aklında kalsın. Şimdi gelelim, bu difüzyon hızı neyle alakalı? Neye bağlı? Difüzyon hızına baktığında iki tane çok önemli değişken var. Bir gazın difüzyon hızı, yani normal hızı, kütlesinin kareköküyle ters orantılı. Yani bir gaz ne kadar ağırsa, kütlesi ne kadar büyükse bu gaz bu sefer dediğim gibi o kadar yavaş hareket ediyor. 2. Eğer gazın sıcaklığı ne kadar yüksekse de bu sefer gaz o kadar hızlı hareket edecek. Ya bu zaten günlük hayatta, fizikte de var. Yani siz düşünün, elinizde küçük bir taş var. Bu taşı attığınızda taşın kütlesi küçük olduğu için taşı çok daha uzağa atabiliyorsunuz. Ama elimde kocaman bir taş olsa bu taş bu sefer dediğim gibi büyük kütleye sahip. Bunu atmaya kalksam bu sefer daha yavaş hareket edecek. İşte bu noktada dediğim gibi bu çok önemli. Kütle ile hız ters orantılı. Sıcaklığa baktığınızda da şöyle bir durum var. Sıcaklık, biliyorsunuz, kinetik enerji ile alakalı bir şey. Bir gaz ne kadar sıcaksa o kadar hızlı hareket ediyor. Sıcaklığın kareköküyle de doğru orantılı. Bir tane formül var. Bu formülü mutlaka bilmen lazım. Ama formülü ezberlemiyorsun. Bize formül, Gram difüzyon yasası, bir gazın örnek 10 metre bölü saniye gibi bu şekilde bir hız vermiyor. Ama iki gazı karşılaştırmaya olanak tanıyor. Zaten sorular da bu şekilde yazılmış durumda. Mesela elimde bir X gazı var, bir de Y gazı var. Bu gazların hızlarını karşılaştırdığımda Vx bölü Vy eşittir diyorum. Sen de aynı şekilde yap. Bir tane kök aç. Kökü açtım. Bir tane kesir çizgisi ekle. Onu da ekledim. Y'nin kütlesiyle nasıl orantılıydı? Ters. O zaman bunu opposite, yani karşıya yaz. Kütle m'ye yazdım. Bu 1. 2. X'in kütlesini de karşısına yaz. Kütle mx yazdım. Bu da 2. Devam edelim. Sıcaklıkla nasıl orantılıydı? Mutlak sıcaklıkla. Mutlak sıcaklıkla da doğru orantılıydı. O zaman x'in olduğu tarafa, yani paya, buraya tx yaz.
Buraya da T'ye yaz. Şu an formülü oluşturdun. Yani ezberlemen aslında baktığın zaman gerek yok. Peki formülün devamı var mı? Var. Burada da bu sefer öz kütle ile süre geliyor. Öz kütle kütle ile orantılı. Kütle ne kadar büyükse sabit birim hacimde öz kütle o kadar büyük oluyor. O zaman öz kütleyi de ben bu şekilde yazabiliyorum. Y'nin öz kütlesini karşısına yazdım. Eşittir. Gene yazdım. Dy ve bölü dx dedim. Burada olduğu gibi. Gelelim süreye. Şimdi birazcık akıl yor. Eğer gaz hızlıysa süre kısalır mı uzalır mı? Uzanır mı? Örnek A ve B şehri var. A ve B şehrinde 2 tane araç yola çıkıyor. Bu 100 kilometre hızla gidiyor. Bu da 50 kilometre hızla gidiyor. Benim A ve B şehrimin arası 500 kilometre. Hemen bakalım. Şu araç A aracı, bu da B aracı olsun. A aracı 100 kilometre hızla 500 kilometre yolu 5 saatte alır. Ama B aracına baktığında bu sefer B aracı 500 kilometre yolu 50 kilometre hızla 10 saatte alır. O zaman şunu söyleyebiliyorum. Hız ne kadar küçükse süre o kadar büyük oluyor. Yani burada ne var? Ters orantı var. Hız küçükse süre büyük. Hız büyükse süre küçük. Gene aynı şekilde süreyi de bu formüle dahil edebiliyorsun. Ama bu sefer kök yok. Dikkat et. Ty bölü t x diyebiliyorsun. Bu da dediğim gibi formülü oluşturmanda sana kolaylık sağlayacaktır. Tekrar ediyorum. Asıl bilmen gereken yer burası. Kütleyle ters, sıcaklıkla doğru orantılı. Nasıl yazdım formülü? Vx bölü Vy dedim. Karekökümü açtım. Bir tane de kesir çizgisi koydum. Kütleyle ters orantılı olduğu için karşı tarafa, x'in kütlesini de karşı tarafına yazdım. Doğru orantılı olduğu için x'in sıcaklığının payındaysa paya, bu da gördüğün gibi payda da, onu da gittim paydaya yazdım. Tamam. Bu da formülü oluşturma. Şimdi örnek sorulara bakalım beraber. Örnek sorularda şurayı ben bir toparlayayım. Örnek sorulara geçelim. Hadi beraber örnek sorulara başlayalım. Dediğim gibi ben burayı toparladım ekranı. Şimdi gelelim şuna. Difüzyon yasası, buraya bir not düşmüşüm. Bak, difüzyon yasası soruları çözürken fizik dersinden aynı mantığı uygulayacaksın. Fizikte de aynı kalıp var. İki araç birbirine karşı geliyor gibi. Şimdi soruda diyor ki A şehrinden B şehrine uzaklığı 600 kilometre. A şehrinden 60 kilometre saat hızla bir araç çıkıyor. B şehrinden de 40 kilometre saat hızla bir araç çıkıyor. Bak, ikisi de araç. Gaz tanecikleri değil. Diyor ki bunlar A şehrinden kaç kilometre uzakta karşılaşırlar. Aynı mantığı sen gazlara da uygulayabilirsin. Ama normalde şöyle yapman lazım. Bunlar birbirine doğru geldikleri için 100 kilometrelik bir hıza ulaşırlar. Yani aynı yönde gitmiyorlar. Birbirlerine doğru geliyorlar. O zaman 60 buradan, 40 da buradan 100 kilometrelik bir saat geçecektir. Hız olacaktır. 600 kilometreye baktın. Toplamda 600 bölü 100 yaptın. Yapayım şuraya gör. 600 bölü 100 yaptın. Böyle bir durumda 6 çıkacaktır sonuç. Demek ki bunlar 6 saat sonra karşılaşacaklar. Bakalım şuna. Bu 6 saatte ne kadar gider? 6 kere 6'dan 36. Burası o zaman 360 kilometrelik yol yapacaktır. Nerede? 6 saatte. Buna bak. 6 kere 4 24. Bu da 240 kilometrelik yol yapacaktır 6 saatte. O zaman ne diyor? A şehrinden kaç kilometre uzaklıkta karşılaşırlar? Bu 360 kilometrelik uzaklıkta iki aracım, A ve B aracım karşılaşacaklardır. Şimdi şuraya bir bakalım. Difüzyon oranları nedir diyor. Burada bir soru var. Bu soruyu dediğim gibi gaz sorularını örnek olarak kullanacağız. Aynı fizik mantığıyla düşüneceğimiz için. Şimdi yapacağın şey şu. V neon yazdım. Çok güzel. Bir de V SO3 yazdım. O da çok güzel. Hızlarının oranına bakıyorum. V neon zaten belli. Kütlesi 20. Bakalım SO3'e. 32 buradan geliyor. 3 tane de oksijen 48. 32 artı 48 yaptım. O da ne yaptı sana? 80 yaptı. Burasının eması 80'miş. Burasının eması 20'ymiş. Şimdi yapacağım formül şu. Bunlar aynı ortamda bulundukları için sıcaklık eşit. Sıcaklık benim formülümde, o zaman yazılmasına gerek yok. Açtım karekökümü. Koydum kesir çizgimi. SO3'ün kökünü, emasını buraya yazdım. Neon'un emasını buraya yazdım. 80 bölü 40'tan burası kök içinde 4 çıktı. O da kök dışına
2 çıktı. O zaman şunu söyleyebiliyorum. V neon eşittir 2V SO3 olur. Tamam. Yani bu 2V hızındaysa bu da V hızında olacaktır. Bak az önceki sorunun kimya versiyonu aynısı. Elimde helyum gazı var. Bir de CH4 gazı var. Bu gaz 450 santimlik bir cam borunun içerisinden birbirine gönderiliyor. Az önceki sorudan bir farkı var mı? Yok. H2 araç, H2 gaz. O zaman şunu yapalım. Helyum gazı diğer uçtan CH4'te aynı anda bırakılıyor. Buna göre helyum gazının olduğu taraftan kaç santim uzakta karşılaşırlar? Az önce A şehrinden demişti. Şimdi helyum gazının olduğu noktadan kaç santim uzakta karşılaşırlar diyor. Yapacağım işlem aynı. Dikkat et. Sabit sıcaklıkta olduğu için sıcaklık bir değişken değil. Devam edelim. O zaman V helyum dedim. Bölü V CH4 dedim. Geldim. Kökü açtım. Kökü açtığımda kesir çizgimi de koydum. CH4'ün eması 16. Çapraz yazdım. 16. Helyumun eması 4. Onu da çapraz yazdım. 4. 16 bölü 4'ten sonuç 4 çıktı. Kök içinden çıkarırsam 2 çıktı. Bu da şu demek. V helyum bölü V CH4 eşittir 2'ye. İse V helyum eşittir 2 V CH4'e. Yani bu 2V ise bu V ise burası 2V olacakmış. Oranı buldum mu? Buldum. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Benim şu 450 santimlik uzaklığımı toplamda 3V'lik bir hız yemeyecek mi? Bitirmeyecek mi? Bitirecek. O zaman 450 bölü 3 yaptım. O da 150 santimetre çıktı. Buradan da şuraya giderim. Eğer V 150 santime karşılık geliyorsa helyum 2V hızıyla 300 santim gider. CH4 de V hızıyla 150 santim gider. Toplamda 450 santimlik yol tüketilir ve bunun sonucunda helyum gazından 300 santim uzaklıkta karşılaşırlar dersin. Gelelim şu soruya. Bakalım burada ne sormuş. Bundan sonra da zaten bir tane AYT sorusu var. Gel devam edelim. Özdeş kaplarda aynı ortamda H2 ve O2 gazları bulunmaktadır. O2 gazı musluk açıldığında kabı 80 saniyede terk ettiğine göre H2 gazı kabı kaç saniyede terk eder diyor. Gel beraber gene şu H2 ile O2'nin bir hızlarını karşılaştıralım. H2 bölü O2 dedim. Artık öğren. Açtım kökümü. Kökü açtığımda O2 ne olacak? 32 olacak. Buraya yazdım. H2 kaç? 2. Sıcaklık aynı ortamda olduğu için aynı. 32 bölü 2'den 16 çıktı. 16 kök dışına 4 çıktı. O zaman H2 daha küçük olduğu için daha hızlı. H2'nin hızına 4V dersem O2'nin hızına V demem lazım. Bu tamam. Şimdi buradan yorumlayalım. Neyi yorumlayacağız? O2'nin 2 molü 80 saniyede kabı boşaltıyorsa 1 molü 40 saniyede boşaltır. Yani eğer şurası 2 mol değil de 1 mol olsaydı 40 saniyede boşaltacaktı. Neden bu arada 1 mol'e düşürdüm? Burada da 1 molü var. Miktarı ayarlamaya çalışıyorum. V hızıyla 40 saniyede boşaltıyorsa bu kabı tamamen, o zaman 4V hızıyla ne kadar da boşaltır yorumu yapacağım. Ters orantı olacak çünkü bu gaz daha hızlı. Eğer 40 saniyeyi V hızıyla toplamda V hızıyla 40 saniyede boşaltıyorsa 4V hızıyla x saniyede boşaltır dedim. Ters orantı dikkat et. O zaman x eşittir 10 saniye çıkar. Yani H2 gazı 1 mol gazı bu kapta 10 saniyede boşaltabiliyormuş. Ya bakalım şu son soruyu çözelim. Şimdi burada bu soruyu şuraya bir bırakıyorum, not bırakıyorum artık. Soru kolay bir soru ve şöyle 2019 yılı AYT'de sorulmuş. Bu soruyu full yapan biri mutlaka çözmüştür. İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlıktan mezun olmuştur ya da İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuştur diye düşün. Arada 4 yıl var. 4 yıl sonunda sen bu soruyu o gün çözdüysen dediğim gibi şu an 4 yıl sonunda mimar olarak mezun olabilirsin. Doktor olarak mezun olmuş olabilirsin gibi düşünebilirsin. Şimdi gelelim şuna. Aynı şartlarda diyor. Demek ki sıcaklıklarım aynı. Helyum gazının difüzyon hızı XO2 gazının difüzyon hızının 4 katıdır. Şimdi sıcaklık aynıysa bu hızların
farklı olmasının sebebi kütledir. Helyum gazının kütlesi 4. XO2'nin ne olduğunu bilmiyorum. X eğer 4 katsa şöyle. Demek ki kök içindeki sayı dışarıya 4 çıkmış. Hemen kafadan düşün. O zaman ben kök içinde 16 almam lazım ki kök dışına 4 çıksın. Burada zaten yakaladım ben. Demek ki kütleleri arasındaki fark 16 katmış. Nasıl olabilir? Bu 4'ü 16 ile çarptığımda o zaman XO2'nin kütlesi 64 gram çıkacaktır. Burası 64 ise oksijen 16 çarpı 2'den 32. O zaman X elementinin kütlesi 32 gram bölü mol çıkar. Devam edelim. İstersen bir de şöyle yapalım soruyu. Gene aynı şekilde V helyum bölü V XO2'yi ben biliyorum. Kaçmış? 4. O zaman şunu 4 yaparsam bu neye eşitti? Kök içinde SO2'nin kütlesi. SO2 diyorum çünkü X 32 çıktığından kükürt. XO2'nin kütlesi bölü neyin kütlesi? Helyumun kütlesini. Helyumun kütlesini bildim. Kaç? 4. Burası kaç? X. İkisinin de karesini alırsam kökten kurtulurum. Gitti. Gitti. Burası da 16 oldu. O zaman x bölü 4 eşittir 16'ya. X eşittir 64 olur. İlave. Bana buradaki x o2 diyelim artık. Bu x dediğim şey x o2'nin kütlesi. O zaman x o2 64 ise buradaki x 32 gram bölü mol çıkacaktır. Yani her seferinde bunu da özellikle çözdüm anlamazsan diye. Her seferinde gidip burada kök içine kök işlemi yapmana gerek yok. Onun yerine dediğim gibi kafadan da yapabiliyorsun. Son olarak şunu söyleyeyim. Gazlar artık bitmek üzere. Bir gerçek gazlara gireceğiz. Gerçek gazlardan sonra zaten ünite bitiyor. Arkadaşlar eğer videoları takip ediyorsan, beni şu an izliyorsan takip etmeyi, yorum yapmayı unutma. Kanalı büyütmeye çalışıyorum zaten sen de biliyorsun. Onun için şu an için yorumlarına ihtiyacım var. Tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kal.